Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karadeniz yöresinde yetişen kirmit mantarı tarifi hazırladım. Etten daha lezzetli olan bu güzel mantar tarifimizin buyurun hadi lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Burada yaklaşık 1 kilogram kadar kirmit mantarım var. Suda bekleterek güzelce topraklarından arınmasını sağladım ve şimdi artık doğrama işlemine geçeceğim. Mantar çok severim ama ilk defa kirmit mantarını deneyeceğim. Açıkçası tadını da merak ediyorum ama bu mantarın görüntüsünden de tadının çok güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu mantarı da çok sevgili, değer verdiğim arkadaşım Semiha Kani bana getirdi. Güzel bir kanalı olan ve YouTube'da da çok başarılı olan bir arkadaşımız. Tanıyorsunuzdur, tanımıyorsanız da mutlaka kanalına uğramanızı tavsiye ederim. Bu mantarı da Semiha Kani arkadaşımın kanalında çok sıkça tarifini görmüştüm. Açıkçası tadını da çok merak etmiştim. Sağ olsun arkadaşım da beni düşünerekten payıma da düşeni getirmiş. Çok güzel de bir gün geçirme fırsatı da oldu. Buradan da ona çok selamlarımı gönderiyorum. Yıkayıp güzelce suyunu süzdürmüş olduğum mantarlarımı çok minik olmayacak şekilde doğrayacağım bu şekilde arkadaşlar. Sizler de dilerseniz daha büyük veya daha minik de doğrayabilirsiniz. Sizler de eğer bu mantarı tanıyorsanız veya sizin yörenizde adı değişikse yorum yerine yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Ben de sizin sayenizde isimlerini öğrenmiş olurum. Mantarlarımı doğrama işlemi bittikten sonra 1 çorba kaşığı dolusu tereyağı tencereme ekliyorum. Tereyağı mantara çok yakıştığı için ben tereyağla kavurma işlemi yapacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Sizler de dilerseniz sadece tereyağı veya benim gibi sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla da yapabilirsiniz. Erimiş olan tereyağımın üzerine de 2 adet doğramış olduğum kuru soğanımı da ekliyorum. Kuru soğanımı çok fazla minik olacak şekilde doğramadım. Ben mantarı bol kuru soğanlı sevdiğim için bu şekilde ekledim. Siz daha az seviyorsanız bir adet de ekleyebilirsiniz kuru soğanı. Kuru soğanımı da ekledikten sonra bir tane yeşil biber, bir tane de ufak kapya biberimi ince ince doğradım ve kuru soğanımı ekleyip biraz kavurduktan sonra üzerine mantarlarımı da ekliyorum. Kuru soğanlarım biraz rengi dönene kadar ben çevirdim. Mantarlarla beraber pişireceğim için çok fazla kavurmadım. Eğer sizler içinde çok fazla kuru soğan görünsün istemiyorsanız biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Mantarımın sulanmaması için kapağını kapatmadan bu şekilde suyunu çekene kadar güzelce pişirmeye devam edeceğim. Eğer sizler dilerseniz bir adet kabuğu soyulmuş ufak ufak doğrayıp da domates de ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacağına eminim. Mantarlarımı 5 dakika bu şekilde soteledikten sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak da pul biber, karabiber, toz biber kullanacağım. Sizler dilerseniz baharat oranını daha fazla artırabilirsiniz. 2 küçük tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Tuz tabii ki kendi damak tadınıza göre sizler de ayarlamasını yapabilirsiniz. Salça kullanmayacağım. Pek mantarlarda salça tercih etmiyorum. Sizler tabii ki kendi damak tadınıza göre dilerseniz salça da ekleyebilirsiniz. Mantarın pişerken de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Mantarım suyunu çekip güzelce kavrulana kadar 25-30 dakika kadar bu şekilde kavurdum ara ara karıştırarak. Dediğim gibi ben kapağını hiç kapatmadım. Çok fazla sulu mantar sevmediğim için artık ocağımın altını kapatıyorum ve servis için tenceremi ocaktan aldım. Kirmit mantarı gerçekten çok güzel oluyormuş ve ben çok sevdim. Kesinlikle bundan sonra görürsem etrafımda alıp ve deneyeceğim. Etten daha lezzetli. Tekrardan Semiha Kani arkadaşıma çok teşekkür ediyorum ve kanalından gelen misafirlere de teşekkür ediyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.